Hırkamızın beden kısmının lastiğini tamamladım. Kolumuzun da birini ördüm, sağ kolu. Kolun uzunluğunu koltuk altından itibaren ölçersek yaklaşık olarak tam 19 santimetre. Lastiğimizin uzunluğu da yine aynen bedende olduğu gibi 4,5 santimetre uzunluğunda. Diğer kolu da birlikte öreceğiz. İlmeklerimizi şişimize geçirdim. Burası sol kolumuz. Böyle gelip burada ayırmıştık ilmeklerimizi. Örmeye buradan başlayacağız. Ama öncesinde koltuk altından 8 ilmek çıkartacağız arkadaşlar. Bunun için şöyle bir yardımcı şiş alıyorum. Önceden artırmış olduğumuz 4 ilmeğimiz var burada. 1, 2, 3, 4. 2 sağ kenardan, 2 de sol kenardan ilmek alarak buranın şekil almasını sağlıyoruz. Burada beden kısmındaki reklam çizgimizden ilk ilmeğimizi alıyoruz. Şuradan. Bir tane de altındaki ilmekten alıyoruz. Devamında diğer ilmeklerimizin, artırmış olduğumuz ilmeklerimizin sol kanatlarını şöyle, sağ burası, sol kanatlarını alıyoruz. 2 3 ve 4. Bunlar artırmış olduğumuz 4 ilmek. Devamında 2 ilmek de buradan alıyoruz. 4 ilmekten sonraki şu ilmeğimizi alıyoruz. Devamında da yine reklam çizgimizin ilmeğini alıyoruz. Şu şekilde. 2, 4, 6, 8 ilmek almış olduk. Bu ilmeklerden 4'ünü bu şişimize, 4'ünü de diğer şişimize geçiriyoruz. Orta kısma da bir işaret takıyoruz. İlmeklerimizi geçirelim. Dört ilmeği aktarıyorum. 1, 2, 3, 4. Buraya bir ayraç takıyorum. Orta noktası. Diğer ilmekleri de diğer şişimize aktarıyorum. Bir, iki, üç, dört. Ve örmeye başlıyorum. Başta da belirttiğim gibi arkadaşlar, yuvarlak şişle örmekte zorlanırsanız gövde kısmını örmeden önce kolları örebilirsiniz. Bu şekilde gidiş gelişler şeklinde örebilirsiniz. Ortadan da dikebilirsiniz. Ben yuvarlak şişle örüyorum. Zorlanırsanız bu yöntemi kullanabilirsiniz. Şimdi örelim. Sarı ipimizi alıyoruz önce. 2 sıra sarı ipimizle öreceğiz. Örerken de buradaki artırmış olduğumuz koltuk altından eklemiş olduğumuz 6 ilmeği 2 sırada bir keserek azaltıyoruz. Şurada şöyle bir görüntü oluşturuyoruz. Fazla büyük olmaması için kol genişliğinin. Şimdi yapalım. İlk olarak ilk ilmeğimizi alıyoruz. Dört tane eklemiş olduğumuz ilmekleri ördük. Devamında örerek bu kısma kadar dolanıp gelelim. Birinci sıramızı tamamlıyoruz.
İkinci sıramıza başlıyoruz. İşaretimizi aldık. Şimdi burada ilk artırdığımız 4 ilmeğimiz vardı. Alttan eklemiş olduğumuz 4 ilmeğimiz vardı. Üçünü örüyoruz. 1, 2, 3. Dördüncüyü burada reklam çizgimizin devamı. Bununla birlikte ikisini birlikte örerek bir ilmek eksiltiyoruz. Sıramızı tamamlayıp gelirken aynı şekilde 4 ilmek kala burada 2 ilmeği de bu taraftan eksilteceğiz. İlmeklerin yönünü değiştirerek devam ediyoruz örmeye. Bu kısma kadar örelim. Orta işaretimize 2, 4, 5 ilmek kalana kadar örüyoruz. Şimdi buradan da bir eksiltme yapıyoruz. Burada önce ilmeklerimizin yönünü şu şekilde değiştiriyoruz. Tekrar şişimize takıyoruz. İçlerinden batarak ikisini birlikte örüp bir ilmek de bu taraftan eksilttik. Kalan ilmeklerimizi örüyoruz ve orta noktaya geliyoruz. Şimdi diğer renk ipimize geçeceğiz. Ayracımızı tekrar takalım. Çekerek telimizi, şişimizi ayarlıyoruz. Örmeye devam ediyoruz. Gri renk ipimizi alalım. Gri renk ipimizle ilmeklerimizi örmeye başlıyoruz. Gri rengimizle bir tur atıp ikinci sıraya geçtiğimizde yine buradan bir ilmek eksilteceğiz. Orta işarete kadar gri renk ipimizle devam edelim. Bir sıra gri renk ipimizle ördük. Tam orta kısma geldik. Gri renk ipimizin üzerinden sarı renk ipimizi şu şekilde geçiriyoruz ve devam ediyoruz örmeye. 1, 2 ilmek ördük. Şimdi burada ilk eksiltmemizi yaptığımız yer burası. 2 ilmeğimizi birlikte örerek bir ilmek daha eksilttik. 2 ilmeğimiz kaldı eksiltecek. Şimdi tekrar gri renk ipimizle örüp gelip 4 gri ilmek kala burada bir eksiltme daha yapacağız. Şöyle göstereyim. Bir sıra ördük, ikinci sıramızda eksiltme yaptık arkadaşlar. Daha sonra gri renk ipimize geçip bir tur attık. İkinci turu atarken burada tekrar bir eksiltme yaptık. Gelince burada da bir eksiltme yaptık. İki tur bittikten sonra sarı renk ipimize geçip önce bir eksiltme yapmadan bir sıra ördük. İkinci sırasında tekrar burada bir eksiltme yapıp bitişte de burada bir eksiltme yaptık. Gri renk ipimize döndük. Aynı şekilde 4 ilmek buradan 4 ilmek de buradan eksilteceğiz. Daha sonra 2 sıra sarı çizgiden sonra gri renk ipimize geçerek düz öreceğiz. Burada ilmek eksiltmelerimiz var. Buraya geldiğimizde yine birlikte çalışmaya başlayacağız. Bu gösterdiğim şekilde 4 ilmek eksiltip çizgileri çalışıp gri renk ipimizle kolumuzun örme işlemine devam edelim. Şimdi kolumuzun lastik kısmına geldik. Toplam 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 ilmeğimiz var. 46 ilmeğimizin 6 tanesini eksiltiyoruz. İlk 5 ilmeği ördükten sonra bir ilmek eksiltiyoruz. Daha sonra 6 ilmekte bir ilmek eksilterek eksiltme işlemini tamamlıyoruz. Burası tam orta kısım. 5 ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Daha sonra 2 ilmek birlikte örüp bir ilmek eksiltiyorum.
Daha sonra 6 ilmekte bir eksiltmeye başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tekrar bir ilmek eksiltiyorum. Bundan sonra 6 ilmekte bir eksiltiyoruz. Bu kısım tam orta kısmı kolumuzun. 5 ilmekten sonra 1 ilmek eksilttik. Daha sonra 2, 4, 6 ilmekten sonra 1 ilmek eksilttik. En sonda da eksiltmemizin üzerine 5 ilmek ördükten sonra bir ilmek daha eksilttik. Toplam 6 ilmek eksilttik. Şimdi birebir lastik başlıyoruz. Bir düz bir ters olarak örüyoruz. Daha sonra yaklaşık 4,5 santimetre ördükten sonra da burada aynen alt beden lastiğimizi kapattığımız gibi iğne yardımıyla yuvarlak bir şekilde ilmeklerimizi kapatıyoruz. Kol örme işlemini tamamlıyoruz. Kolumuzun lastik kısmında örelim. Örme işlemini kollarda bitirelim. Hırkamızın cep kısımlarını yapmaya başlıyoruz. Burada tam orta kısmı işaretledim. Toplam burada 33 ilmek alacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ve 33 ilmek alıyoruz. Son ilmeğimizi ters sıraya denk getiriyoruz. İlmeklerimizi aldık, örmeye başlıyoruz. Buradan başlayacağız, ters taraftan. Bu tarafı ise önden başlayacağız örmeye arkadaşlar. İpimizi hazırlayalım. İpimizi biraz fazla bırakıyoruz. Kenar kısmını dikmek için kullanacağız. Ve ters örüyoruz sıramızın sonuna kadar. Dönüyoruz. Ön yüzümüzden düz olarak devam ediyoruz. Yaklaşık olarak 7 santimetre kadar örüyoruz. 22 sıra öreceğiz arkadaşlar. Cep kısmında yaklaşık olarak santimetre cinsinden uzunluğumuz 7 santimetre. 7 santimi biraz geçiyor arkadaşlar. Sıra olarak sayacak olursak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 sıra ördüm. Şimdi arka sıraya geçiyorum ve ilmek eksiltmelerime başlıyorum. İlk etapta 12 ilmek eksiltiyorum. İlmeklerimizi, birinci ilmeğimizi şu şekilde içinden geçirip bir ilmek eksilttim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 10 11 ve son 12 ilmek eksilttim. Sıramızın sonuna kadar örüyorum. Tekrar dönüp buraya kadar geliyorum. Son ilmeği örmeden alıyorum, dönüyorum. Bu ilmeğin içinden ikinci ilmeğimi geçirerek bir ilmek eksiltiyorum. Bir tane daha örüp eksiltiyorum. 2, üçüncüyü de örüyorum. 3 ilmek. 3 ilmek daha eksilttim. Tekrar örüyorum, dönüyorum, buraya kadar geliyorum. Son ilmeğimi yine örmeden alıyorum, dönüyorum. 2 ilmek daha eksiltiyorum. Bir tane de örüyorum. 2 örüyorum, tekrar buraya kadar geliyorum. Ön yüzde son 3 ilmeğimiz kalana kadar örüyoruz. Birer ilmek eksilteceğiz. Bunun için artık dönüşte değil, ön yüzümüzden eksiltiyoruz. 2 ilmeği birlikte sağ kenara yatacak şekilde birlikte örüyoruz. Kenar ilmeğimizi örüyoruz. Bir ilmek daha eksilttik. Dönüyoruz. Sıramızın sonuna kadar devam ediyoruz. Buradan yine 3 ilmek kalana kadar düz örüyoruz. İkisini birlikte örüp bir ilmek daha eksiltiyoruz. Kenar ilmeği de örüyoruz. Eksiltme işlemlerini tamamlıyoruz. Toplam 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ilmeğimiz kaldı. Kalan ilmeklerimizle örmeye devam ediyoruz. 7 sıra daha ördükten sonra cep kapağımızın örme işlemini bitiriyoruz. Cep kısmında örme işlemini tamamladım. Toplam 7 ilmek eksilttim burada. 12 ilmek de burada. 19 ilmek eksiltmiş olduk arkadaşlar. 14 ilmeğim kaldı. Son eksiltmemin üzerine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra ördüm. Sağ kenarda ipimi bıraktım. Buradan bir miktar ip bırakıp kesiyorum. Dikmekte kullanacağım bu ipimi. Şöyle iğneme geçiriyorum. Burada da yine toplam lastikten itibaren 36 şişteki ilmeklerimizle 37 sıra örmüşüm. Burada da yine 36 sıra saydım. 37. sıradan 14 ilmeği bir şişe geçirerek işaretledim. Bu kısma cep kapağımızı dikerek birleştireceğiz arkadaşlar. Devam edelim. İlmeklerimi dikmeye başlıyorum. İlk kenar ilmeğim. Kenar ilmeğime alttan batıyorum. Buradaki ilmeğime de üstten batıyorum. Daha sonra batmış olduğum ilmeğime şöyle içinden batıyorum. İlmeğimiz şu. Diğer kanadından alıyorum ve yanındaki ilmeğin içinden çıkıyorum. Yine buraya geliyorum. İlk ilmeğimin içine batıyorum. Yanındaki ilmeğe de batıp iğnemi çekiyorum. Bu tarafa dönüyorum.
En son batmış olduğum, şuradan çıkartayım, şişim daha rahat gözükecek. En son batmış olduğum yere batıyorum. Yandaki ilmeğin içine batıp iğnemi çekiyorum. Buraya geliyorum. Yine son batmış olduğum ilmeğime batıyorum. Yanındakine batıyorum. Tekrar en son battığım yere batıp yanındaki ilmeğin içinden çıkıyorum. İlmek boyumu ayarlıyorum. Aynı işlemi tekrarlıyorum. Sıramızın sonuna kadar bu şekilde dikelim. Sağ cep kapağımızı tamamladım. Şimdi sol cep kapağını yapmaya başlayacağız. İlmek almaya başlıyorum. Bu kısımdan 33 ilmek alacağım. Yine ters kısma denk getiriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, bir de kenardan alıyorum. 33 ilmek. Şöyle ilmeklerimi aldım. Örmeye sağ kenardan ön yüzümüzden başlıyoruz. İpimizi bir miktar uzun tutuyoruz ve örmeye başlıyoruz. Toplam 22 sıra yaklaşık olarak 7 santimetre örüyoruz ve sağ taraftan ilmeklerimizi eksiltmeye başlayacağız. 22 sıra örelim. 22 sıra ördüm. Sağ kenardan 12 ilmek eksiltiyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, 9, 10, 11 ve 12. Örmeye devam ediyorum. Sıramın sonuna kadar örüp tekrar dönüyorum. Son ilmeği örmeden alıp dönüyorum. 1, 2, 3 ilmek daha eksiltiyorum. 1, 2, 3. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. Dönüyorum. Son ilmeği örmeden alıp
Tekrar dönüyorum. 2 ilmek daha eksiltiyorum. 1 ve 2. Tekrar devam ediyorum. Dönüyorum. Bütün ilmeklerimi örüyorum. Şimdi kenar ilmeği alıyorum. Birer ilmek eksiltmeye başlayacağım. Kenar ilmeğimi aldım. 2 ilmeğimi ilmeklerimin yönünü değiştirerek içlerinden batıp ikisini birlikte örerek bir ilmek eksiltiyorum. Devam ediyorum. Dönüyorum. Son ilmek eksiltmemizi yapacağız. Yine kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 ilmeğin yönünü değiştiriyorum. İçlerinden batıp ikisini birlikte örüp bir ilmek daha eksiltiyorum. Dönüyoruz. Eksiltme işlemlerini tamamladık. 7 sıra daha örüyoruz ve cep kapağımızın örme işlemini tamamlıyoruz. Örme işlemini tamamladım. Bir miktar ip bırakıp kesiyorum ipimi. İğneme geçiriyorum. Dikmeye başlıyorum. Buradan da 36 sıra ördüm. 37. sırayı bir şişe geçirerek işaretledim. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek. 7 de aralarda toplam 14 ilmek. Bizim de şişimizde 14 ilmeğimiz var. Alttan batıyorum. Şişteki ilk ilmeğe. Şimdiden çıkarayım, yerini belirledik. Buradan da üstten batıyorum. Daha sonra tekrar ilk batmış olduğum ilmeğin içine batıyorum. Şuradan gözükmüyor. Şöyle çıkartayım. İlk ilmeğimin içine batıyorum. Yanındaki ilmeğin içinden çıkıyorum. Tekrar burada en son ilmeğimizin içine üstten batıyorum. Şişteki ikinci ilmeğe de batıp iğnemi çekiyorum. Tekrar en son batmış olduğumuz yere batıp yanındaki ilmeğin içinden çıkıyorum. Burada da buraya batıp şişteki bir ilmeği de alıp tekrar iğnemi çekiyorum. Gördüğünüz gibi ilmeklerimiz örülmüş gibi gözüküyor. Tekrar son battığımız yere ve yanındaki ilmeğe batıyorum. Burada da son batmış olduğum ilmeğe ve şişteki bir ilmeğe batıyorum. Devam ediyorum dikmeye. Dikme işlemini tamamladım. Bu kısımda
ilmeğimi sabitliyorum. Ve ipimi kesiyorum. Dikme işlemimiz tamamlandı. Bu kısma bir tığ yardımıyla kaydırma yapacağız ve kenar kısmının esnemesini engelleyeceğiz ve daha düzgün durmasını sağlayacağız arkadaşlar. İpimi de araya alıyorum şöyle. Eksiltmiş olduğumuz ilmeklerin altından batıp kaydırma yapıyoruz. Şurada aralık oluşmasın diye ilmeğimin içine batıyorum. Devam ediyorum. Aynı şekilde burada da buraya batarsam aralık olacak. Hemen şöyle şuradaki ilmeğin içine batarak yapıyorum. Devam ediyorum. Bitirdikten sonra şuradan batıp ilmeğimi geri alıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi kesip şu şekilde aradan yürütüyorum. Şimdi bu kısmın dikme işlemini yapıyoruz. Kenarda başlarken bırakmış olduğumuz ipimizi iğnemize geçiriyoruz ve dikmeye başlıyoruz. Şuradan 2 ilmek, 1 2 altından batıp yukarı çıkıyoruz. Buradan ilk kenar ilmeğimizin de şöyle içinden batıyoruz. Tekrar buradan 2 ilmek batıyoruz. Buradan da kenar ilmekleri devam ettiriyoruz batmaya. Şu şekilde oluyor. Sonuna kadar dikiyoruz. Son ilmeğimize batıp burada şu şekilde aynı yere 2 kez batarak sabitliyoruz. İç kısmı çekiyoruz ipimizi. İçinden yürütüyoruz kenardan. Cep kısmını örme ve dikme işlemlerini tamamladık. Fermuar bantlarını yapmaya geldi sıra. Ben sol ön bandı yaptım. Şimdi birlikte sağ ön bandımızı yapacağız arkadaşlar. Önce üst kısımdakini örüp bitiriyoruz. Daha sonra ilmek aldığımız aynı yerden ilmeklerimizi çıkartıyoruz. Arka tarafı aynı şekilde aynı sayıda ilmekle örüyoruz. Örerken de köşelerden birleştiriyoruz. Şimdi birlikte sağ bandı yaparken daha iyi anlaşılacaktır. İpimi alıyorum. Kenardan ilmek almaya başlıyorum.
3 sıra başından ilmek alıyorum, bir sıra atlıyorum. 3 sırayı atlamadan ilmek alıyorum, bir sıra atlıyorum. İlk ilmeğimi en baştaki ilmekten batarak alıyorum bir tığ yardımıyla. Şöyle yanındaki sırayı takip ediyorum. İlk sıradan aldım. İkinci sıradan alıyorum. Ve üçüncü sıradan alıyorum. 3 ilmek aldım. Şimdi burada bir sıra atlıyorum almadan. Diğer sıraya geçiyorum. 1 2 3 aldım. Bir sıra atlıyorum, diğerine geçiyorum. Aldığım ilmeklerimi 4 numaralı şişime geçiriyorum. İlk sırayı, yani ilmek aldığım sırayı 4 numarayla alıyorum. Örmeyi ise 3,5 numara şişle devam ettireceğim arkadaşlar. Üzerini 3,5 numarayla öreceğiz. Burayı 4 numarayla almamızın sebebi buradan ilmek alırken bize kolaylık sağlaması. Devam edelim. Bir sıra atlıyoruz. Yanındaki sıraya batıp bir ilmek alıyoruz. 2 3 ilmek aldık. Bir sıra atlıyoruz. Diğer sıraya geçiyoruz. 1 2 3 3 sıra başından aldık. Şimdi bir sıra atlıyoruz. 3 sıra sırayla alıyoruz. Bu cep kısmına geldiğimizde ilmeklerimizi alırken sarı renk örgümüzü de araya alıp hem aynı zamanda dikmiş oluyoruz. Şimdi bir ilmek aldık. 2 yanındakine batıyorum. Sıra başlarından 3 ilmek aldım. Şimdi bir sıra atlayıp yanındakinden devam ediyorum. Bu şekilde 3 alıp bir atlayarak buraya kadar ilmeklerimizi alalım. İlmek alma işlemini tamamladım. Toplam olarak 74 ilmek aldım. Şimdi dönüyorum ve örmeye başlıyorum. Diğer 3,5 numara şişime geçiyorum arkadaşlar. Bu kısımdan ters örerek devam ediyoruz. Burası iç kısımda kalacak. Arka tarafına geçtiğimizde ön yüzümüzden de düz örüyoruz. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyoruz ve ters örerek 3,5 numara şişimizde örmeye başlıyoruz. 9 sıra örelim. Ön kısımdan fermuar patımızı ördüm. Şimdi alt kısımdan ilmek çıkararak arka tarafı da tamamlayacağız. Bunun için buradan üst kısımdan ilmek aldığımız yerlere batarak ilmek topluyoruz. 3,5 numara şişimizle ilk ilmeğimizi aldık. Üstten batarak ilmeklerimizi topluyoruz. Eşit sayıda, yani 74 ilmek almıştım. 74 ilmek topluyorum. ...74 ilmek çıkarttım tekrar.
dönüyorum ve örmeye başlıyorum. İç kısım olduğu için ters örerek geliyorum. Dönüşte düz olarak örüyorum. Örerken bu kısımda gidiyoruz. Buraya geldiğimizde ilmeklerimizi buradan da bir ilmek alarak kapatarak devam ediyoruz. Önce bir sıra örelim. Sıramızın sonuna kadar ters örmeye devam ediyoruz. Son ilmeğimizi örmeden aldıktan sonra buradan ilk sıra başından şöyle bir ilmek kaldırıyoruz. Son ilmeğimizle birlikte ikisini ters olarak örüyoruz. Burada bağlamış olduk. Dönüyoruz. İlk ilmeğimizi örmeden alıp düz olarak sıramızı örmeye devam ediyoruz. Son ilmeğimize kadar örelim. Sıramızın sonuna geliyoruz. Son ilmeğimizi şu şekilde örmeden şişimizde bekletiyoruz. Arka sıra başından ilk sıramıza iç taraftan batıp örmeden almış olduğumuz ilmeğimizi tekrar sol şişimize alıyoruz. İkisine birlikte içeriden batıp birlikte örüyoruz. Bu köşe kısmı da bağlamış olduk. Dönüyoruz. İlk ilmeğimizi örmeden alıp ters örerek sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Beklettiğimiz ilmeğimizle alıyoruz. İkisini birlikte örüyoruz. Dönüyoruz. Her sıra sonuna geldiğimizde aynı işlemi hem bu köşede hem de burada devam ettiriyoruz. Bu kısım son sırada kapanmış olacak iki tarafta. 8 sıra ördükten sonra 9. sıramızda örerek ilmeklerimizi eksiltiyoruz. Aynen burada yapmış olduğumuz gibi. Şimdi 8 sıra örelim. 9. sırada da ilmeklerimizi eksiltelim. Son bağlamamızı da yapıyoruz bu köşede. En son ilmekleri eksilttiğimiz sıraya batıyoruz. Son ilmeğimizle birlikte ters olarak örüp 8. sıramızı tamamlıyoruz. Dönüyoruz. Şimdi ilmeklerimizi eksiltiyoruz. Gördüğünüz gibi burası kapandı. İki ilmek örüp birinciyi diğerinin üzerinden geçiriyoruz. Aynı işlemleri tekrarlayarak bütün ilmeklerimizi eksiltiyoruz. Son ilmeğimizi eksilttiğimizde yine burada da bu köşeye batıp ikisini birlikte örüp eksiltmemizi yapıp tamamlıyoruz sıramızı. Hırkamızın işlemlerini tamamladım arkadaşlar. Fermuarımızı diktim. Örmüş olduğumuz fermuar bandımızın iç kısmına fermuarımızı geçirdim. İğneledim önce. Daha sonra gri renk ipimizle bu ilmeklerimizi eksilttiğimiz yerden karşılıklı olarak aynı anda diktim. Son kısımda aynı yere batarak birkaç kez diktim. Şu şekilde bir görüntü oluşturdum. Bu kısım da aynı şekilde dikildi. Daha sonra yine sarı ve gri renk iplerimi ikiye katlayıp tığla zincir ördüm ve bir bağcık oluşturdum. Bunu da yine kapüşon kanalımıza bir çatal iğne yardımıyla geçirdim. Ve hırkamız giyime hazır hale geldi. Fermuarımızı çekelim.
Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olursanız yeni videolardan anında haberdar olursunuz. Yorumlarınızı bekliyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.